Arkadaşlar merhaba, ben Bülent Bahçetepe. Protect Law Solicitors Hukuk Bürosu'nun stajyer avukatı, aynı zamanda ofis yöneticisiyim. Sizlere bugün geçen hafta İçişleri Bakanı'nın parlamentoda ilan ettiği göçmenlik yasasındaki son değişiklikler ve rota hakkında bilgilendirme yapacağım. Özellikle süresiz ikamet müsaadesi diye adlandırdığımız indefinite leave to remain başvuruları için hükümet bir takım değişikliklere gitme yönünde bir kanun tasarısı hazırlığına başladı ve bu tasarıyı bir öneri tasarısı olarak halkın, ilgili tarafların tartışmasına, yorumlamasına ve eleştirilerine açtı. 12 Şubat 2026 tarihine kadar bir deadline koydu ve bu süre içerisinde bu tasarının her yönüyle tartışılmasını istiyorlar. Yeni sistemde artık hükümet iki ana konuda. Birincisi, ilticacıların bu ülkeye giriş yapan, gerek kaçak yollarla gerek vize yoluyla giriş yapmış olsun, bu ülkeye giriş yapan yabancıların iltica, yani siyasi sığınma ya da mülteci statüsüne başvuru yapan, ki bunu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilgili sözleşmesine dayanarak yapmakta insanlar, iltica başvurusu, siyasi sığınma başvurusu yapan insanların gelişlerini azaltmak, bu ülkeye olan ilgiyi azaltmak amacıyla süresiz ikamet müsaadesi, yani iltica üzerinden süresiz ikamet müsaadesi başvurularını engelleme amacını güdüyor. İkincisi ise vizeli, yani kayıtlı vize alarak gelen, özellikle çalışma vizeleriyle ya da öğrenci vizesiyle gelip mezuniyet vizesi üzerinden tekrar çalışma vizelerine geçiş yapmak isteyen, sağlık ve yaşlı bakım ya da hasta bakım hizmetleri için gelen ya da gelmiş olacak ya da gelecek olan kişilerin bu ülkede kalış süreleri sonunda, ki bu bugüne kadar 5 yıl olarak fixlenmişti bütün kategoriler için, gerek iltica gerekse vize kategorilerine gelmiş olan kişilerin 5 yıl sonunda otomatik oturma izni kazanma hakkını engelleyip bunu kendilerine göre daha adil bir puanlama sistemi, hak ediş sistemi ya da liyakat sistemiyle bu oturma izninin, süresiz oturma izninin kazanılması yönünde bir takım planlar yaptılar. Bu planlarda özellikle süresiz ikamet müsaadesinin, yani sınırsız ikamet müsaadesinin otomatik olarak 5 yıl sonunda kazanılması yerine puana dayalı bir sistem ile 3 yılla 10 yıl arasında siyasi sığınma ya da iltica yolunda gelenler için 20 yıla kadar, bir süreye kadar uzatılabilecek bir sistem üzerinde çalışmaya başladılar. Geçen yıl, bu yıl 2025 yılı Haziran aylarında hükümetin bu tasarı üzerinde çalıştığı konusunda bilgi almıştık. Ancak son dönemde şeklinin verildiği ve tartışmaya açılacak ham haline getirdiklerini görüyoruz. Paylaşılan metinde, ki yaklaşık 60 küsur sayfalık bir metin, bunun alt kısmındaki yaklaşık 10-12-15 sayfalık kısmı anket şeklinde bir bölüm olarak ayırmışlar, soru cevap şeklinde, ve tarafların bu tasarı önerisi diye adlandırdıkları bu tasarı önerisine üzerindeki yorumlarını, eleştirilerini, önerilerini bu anket bölümüyle almak istemekteler. Biz de Protect Law Solicitors olarak uzman avukatlarımız ve stajyer avukatlarımızla birlikte bu proje üzerine çalışıyoruz ve biz de yine bu anket formunu doldurarak görüş, öneri ve uyarılarımızı kendilerine ileteceğiz bu form üzerinden. Şimdi nedir bu kazanılmış oturum izni sistemi? Bu bir çekliyle puana dayalı, yani point based sistem gibi bir sistem düşünmekteler. Bu sistemi de kaynağını Danimarka'nın uzun süredir uygulamakta olduğu ve başarılı olduğunu gördükleri bir göçmenlik sistemi programını örnek kendilerine aldılar. Özellikle burada iltica, yani siyasi sığınma botlarla Fransa üzerinden bu ülkeye kaçak giriş yapan veya başka yollarla kaçak giriş yapan, genelde İrlanda üzerinden oluyor bunlar,
Ya da vizeli gelip bu ülkede uzun süreli kalabilmek için iltica yöntemini deneyen, özellikle son dönemde yapılan istatistiklerde, Home Office'in paylaştığı bilgilerde gelen vizeli olarak gelen kişilerin özellikle öğrenci vizesi ya da işçi vizesi statüleri gibi bir takım statülerle bu ülkeye ya da geçici çalışma izni vizeleriyle bu ülkeye giren insanların bir süre sonra vize süreleri bittiğinde iltica yoluyla kalış süreleri uzatmaya çalıştıklarını gördüler. Ve bunların otomatik olarak 5 yıl sonra oturma izni almalarının önünü geçmek üzere bir takım program yaptılar. Şimdi kazanılmış oturma izni, süresiz oturma izni nedir? Otomatik 5 yıl sonunda kazanılmayan fakat hak edilmeyen fakat kazanılmış liyakat sistemi dedikleri bir sistemle kişinin belli kategorilerde belli puanlar almasına dayalı bir sistem uygulayacaklar. Bu sistem kişinin belli ana koşullarda ki bunları 3 ana bölüme ayırıyorlar. Uygunluk koşulları, entegrasyon koşulları ve finansal katkı koşulları diye süresiz ikamet müsaadesini kısaltan bir takım koşullar oluşturmuşlar. Buna göre uygunluk koşulları şu anlama geliyor. Birleşik Krallık içerisinde kişinin kaldığı süre boyunca, süresiz ikamete kadar geçirdiği süre boyunca öncelikle hiçbir suçtan ceza almamış olmasını istiyorlar. Yani sisteme entegre olmuş, suç işlememiş ya da suç işlemeye yatkın kişiler olmadıklarını kanıtlamalarını istiyorlar ki bu da hiçbir suçtan ceza almamış olmakla ilgili. Ya da vergi veya ödeme yükümlülükleri, sağlık veya sigorta sisteminde herhangi bir borcun olmaması, vergi borçlarının olmaması, temettüye düşmemek, iflasa düşmemek gibi koşullar veya sağlık sistemine borçlu olmamak gibi koşullar göz önünde bulunduruluyor. İkinci ana koşul entegrasyon koşulu. Yani ülkenin sosyal ve yaşamsal koşullarına ayak uydurduğunuzu, entegre olduğunuzu kanıtlamanız isteniyor. Bunun için de bugüne kadar B1 olan İngilizce seviyesini ortanın altı dediğimiz seviye, pre-intermediate dediğimiz seviye oluyor. Bunu B2 ortanın üzeri seviyeye çıkartmayı planlıyorlar. Konuşma ve anlama düzeyinde. Yani kişinin bu yanlış da anlaşıldı. Bazı YouTube videolarında izlediğim açıklamalarda ileri düzeyde C1, C2 düzeyinde gibi gösterildi ama öyle değil. B2 düzeyde bir İngilizce talep ediyorlar. Artı Life in the UK dediğimiz İngiltere Tarihi ve Yaşam sınavında başarmış, bu sınavları geçmiş olması isteniyor. Yani kişinin hiçbir ceza almaması, uygunluk kategorisi altında vergi veyahut da hiçbir ödemeyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya herhangi bir borcu olmaması, sadece değil, vergi dairesine veya KDV borçları değil, aynı zamanda başka kurumlardan alınmış borçların ödenmemesi gibi, mesela mortgage gibi, mesela kişisel personal loan dediğimiz kişisel harcamalar için kullanılan kullanmak için alınmış olan paralar da yine bunun içerisine giriyor. Yine sağlık ve sosyal sigorta, yani National Insurance ödemeleriyle ilgili de National Insurance Contribution ile ilgili ödemelerin de yapılmış olduğunu kanıtlamasını istiyorlar. İkinci olarak da entegrasyonda da kültürel yaşama entegre olduğunu kanıtlamak için B2 düzeyde İngilizce, B1'den B2'ye çıkardılar ve İngiltere tarih, yaşam, kültür sınavını geçmiş olma şartı aranıyor. Üçüncü koşul ise, ki burası çok önemli, finansal katkı. Yani İngiliz ekonomisine sağladığınız finansal katkı kadar uzatılmış sürenin kısaltılması, yani 10 yıldan 3 yıla doğru çekilmesiyle ilgili bir entegrasyon programı uyguladılar. Finansal katkı koşulları dediler buna da. Nedir bu? Bir kere adayın kaldığı süre boyunca, İngiltere'de yaşadığı süre boyunca gerek iltica üzerinden olabilir, gerek legal vizeyle giriş yapmış olsun, ikamet müsaadesiyle giriş yapmış olsun. Kaldığı o süre boyunca süresiz ikamete başvurana kadar her yıl brüt geliri 12.570 sterlin pound'un üzerinde olacak. Bunu istiyorlar ve bu süre içerisinde
Bu gelirin nelerden oluşacağını da söyleyeyim bu arada. Bu gelir kişinin çalışıyorsa, şahs firması varsa şirketten elde ettiği kar, yani kar payı. Eğer limited şirketse maaş veya bir yerde çalışıyorsa maaşı, brüt maaşı yalnız, vergiye muhatap brüt maaş. Cebine gelen vergiden sonraki maaş değil. Maaşı, kira geliri, faiz geliri, kar payı geliri gibi gelirlerin toplamı, brüt toplamını 12.570 denen asgari geçim limitinin üzerinde olmasını istiyorlar. Bir kere bu çok önemli. Yardım alma seviyesinin altına inmelerini istemiyorlar. Ardından eğer kişi B2 değil C1, C2 düzeyde İngilizce başarısı gösterirse burada da yine ödüllendirme amaçlı yine bir puan verme ve süreyi kısaltma ile ilgili bir planlama yapıyorlar. Şimdi süreyi kısaltacak konular şunlar. Eğer kişi İngiltere'ye giriş yaptığı süre içerisinde her yıl için en az 3 yıl boyunca 125.140 pound ve üzerinde, ki bu rakamlar değişebilir, bunu da söyleyeyim. Bunlar tartışmaya açılmış rakamlar. 125.140 pound brüt gelir elde ederse 7 yıl kısaltma diyor. Bunu 10 yıl baz alıyorlar bu arada. 10 yıl bazı üzerinden, baremi üzerinden kısaltma ya uzatma şeklinde belirlemişler. Eğer kişi 3 yıl içerisinde ülkeye giriş yaptı, mesela işçi olarak giriş yaptı, mesela iş kurdu, kendi işini yürütüyor vesaire. 125.140 pound gelir elde ederse ve en az 3 yıl bunu sürekli 3 yıl gelir elde ederse, ki bu brüt gelirdir, vergiden önceki gelirdir, vergiden sonraki değil, elde ederse 3 yılda süresiz ikamete başvuru hakkı elde eder. İkinci koşul. Eğer kişi toplam 5 yıl içinde 12.570'in altında gelir elde etmemek koşuluyla son 3 yılı, 5 yılın son 3 yılı 50.270 pound brüt gelir ve üzerinde gelir elde ederse bu durumda 5 yılda süresiz ikamet hakkını kazanıyor. Eğer kişi bunların altında gelir elde etmişse, yani 50.270 ya da 125.140 gelirlerini son 3 yıl içerisinde yapamamışsa ya da diğer başta belirttiğimiz 12.570'in altına diğer 2 yılda düştüyse ya da herhangi bir yılda süre yukarı doğru ilerleyecek. Bir başka ekledikleri yeni bir husus, yine bu hak ediş, liyakat sisteminde, eğer kişiler İngiltere'ye kamu kuruluşlarında çalışacak, spesifik kamu kuruluşları diye belirtiyorlar. Bu merkezi hükümet, yerel hükümet, NHS yani Sağlık Sistemi, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşlarında çalışma için gelen kişilere 5 yılda oturma izni verilmesini öngörüyorlar. Sağlık ve eğitimi de yine açıklamaların, ilgili dokümanın son kısımlarında sağlık ve eğitimi bu öncelikli spesifik kamu kuruluşları arasında gösterdiler. Fakat bunun süreyle hangi kategoriler olacağı, hangi sektörler olacağı, kamu sektörleri, kamu kuruluşları ya da hangi meslekte, kamudaki hangi meslekler olacağı çok ayrıntılı belirtilmemiş. Dolayısıyla bunlar yine tartışma sonunda ortaya çıkacak olan konular. Yani bu Şubat ayına kadar, 12 Şubat akşamı 23.59'a kadar bütün herkesten alacakları geri dönüşleri, feedbackleri değerlendirmek üzere bu sürede bunlarla ilgili de daha sonra revizyon yapacaklarını öngörüyoruz. Yine sivil toplum kuruluşu yeni bir uygulama. Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak ya da sivil toplum kuruluşlarında çalışan olarak çalıştıklarında kişiler, STK'lar diyoruz bu sivil toplum kuruluşlarına, yani kamu yararına çalışan, kar amacı gütmeyen kuruluşlar bunlar. Buralara çalışan adaylara tabii yine bir indirim yapılması, yani bundan dolayı da yine bir yıl indirim yapılması öngörülmüş. Fakat bu metinde bunların detayları açıklanmamış. Anladığım kadarıyla kanunu genel olarak oluşturmak istiyorlar. Arkasından yönetmelikle, yani guidance'larla bunların detaylarına inmeyi planlıyorlar. Dolayısıyla bu STK'larda görev almış olmayı da şöyle yapmışlar. Eş, çocuk, akraba ya da arkadaşlara bakım hizmeti yapan kişiler, evde bakım hizmeti yapan kişiler, mesela bir yaşlı kişiye hizmet veriyor ama işte amcasına yapıyor veya babasına, annesine yapıyor bir genç. Bunu kabul etmiyorlar.
bildiğimiz dışarıda sivil toplum kuruluşları başka kişi, yabancı kişilere, üçüncü kişilere böyle bir hizmet veriyorlarsa bununla alakalı yine sürede bir indirime gitmeyi planlıyorlar. Diğer konu cezalandırmalar. Şimdi öncelikle iltica başvurularını 20 yıl olarak, hak ediş olarak almak istiyorlar. Bunu da şöyle süreklendirmişler. Ülkeye illegal yolla, botla vesaire, kaçak yolla veyahut da legal yolla ziyaretçi vizesi, geçici çalışma izni vizesi, graduate vize, öğrenci vizesi gibi vize kategorileri gelip ilticaya başvuran kişilerin süresiz ikamet hak ediş süresini 20 yıla çıkartmayı planlıyorlar. Bununla ilgili yine bu da tartışmaya açılmış bir konu. Diğer tarafta mesela özellikle evlilik vizesiyle, aile birleşimiyle gelen, vize kategorisine gelmiş kişinin, ana başvuru sahibinin, bağımlı aile üyeleri, eş ve çocuklar gibi bunların gelmesiyle alakalı kategorileri de etkileyecek olan ama kişi bu ülkede bulundu ve sosyal yardımlara yani benefitlere başvurdu. Universal Credit üzerinden vesaire. Eğer kişi 6 aydan fazla bir yardım alıyorsa 5 yıl. 6 aya kadar özür dilerim. Bir yardım almışsa 5 yıl artı 5 yıl. Eğer bir yıldan fazla sosyal yardımları alıyorsa ya da almışsa artı 10 yıl diye bir plan yapıyorlar. Burada yine pek bir açıklık yok. Yani 10 yıl mı baz alındı burada? 5 yıl mı baz alındı? 5 yıl artı 5 yıl mı? 5 yıl artı 10 yıl mı? Yoksa 10 yıl artı 5 yıl mı? 10 yıl artı 10 yıl mı? Çok açık değil. Buradaki açıklamalar, verilen tablo ve bir detaylar. Bizim anladığımız burada aldıkları baz 10 yıl. 10 yılda ne aşağı inecek kişiler ya yukarı çıkacaklar. 5'er yıl, 10'ar yıl üzerlerine eklenecek diye düşünüyoruz. Eğer öyleyse iltica yoluyla gelenlerin hak edişleri 20 yıl, 10 yıl ama genel olarak 10 yıl olduğu anlaşılıyor. 10 yıla bir 10 yıl ekleyerek 20 yıl olması ya da sıfırdan 20 yıla uzatmak gibi anlaşılıyor buradan. Yine sosyal yardımlardan yararlanma hakkı İngiliz vatandaşlarının kazanılmasından sonra verilmesi gibi bir değişiklik var. Bakın burası çok önemli. Bir plan yine dokümanda belirttikleri, açıkladıkları fakat çok fazla detayına inmedikleri, tartışmaya bıraktıkları, halkın tartışmasına bıraktıkları ve gelecek olan feedbackleri değerlendirecek, geri dönüşleri, geri bildirimleri değerlendirecekler. Buna göre sosyal yardımlardan yararlanma hakkını indefinite yani süresiz ikamet müsaadesi alındığındaki günümüz kuralları öyle. Süresiz ikamet müsaadesini kazanan kişi isterse sosyal yardımlara başvurabiliyor. İşsizlik yardımı, işte engelli yardımı, çocuk yardımı, ev yardımı, kira yardımı vesaire vesaire. Dolayısıyla bunları İngiliz vatandaşlığı kazanıldıktan sonra verilmesini planlıyorlar. Aynı zamanda kişilere bağımlı beraber gelen eşlerin de eşinden dolayı otomatik kazanma hakkını, onunla birlikte kazanma hakkını durdurmak istiyorlar. Şöyle ki eş de aynı tarzda bu hak ediş rotasıyla kanıtlamış olsun, bu kriterleri sağlamış olsun ki öyle kazansın. Çocuklar için de çok önemli bir husus. Yine 18 yaşını aşmış olan çocuklara da yine bir yetişkin gibi ekonomik katkı ve hak ediş yani çalışma, bu ülkede çalışıyor olmuş olmasını 18'inden sonra sosyal sigorta numarası almış, sosyal sigorta ödemiş, National Insurance dediğimiz sosyal sigorta ödemiş veya sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışarak topluma bir katkı sağlamış, yine ekonomik katkı sağlamış olması gibi bir 18 yaşını dolduran yani proses içerisinde diyelim ki 16 yaşında ailesiyle birlikte geldi, babası ana başvuru sahibi, annesi de beraber bir çocukla birlikte geldi diyelim baba ve buraya skilled worker yani kalifeli göçmen işçi vizesiyle geldi. Çocuk da süreç içerisinde 5 yıl içerisinde 18'i doldurdu. Babadan dolayı anne ve çocuk artık otomatik oturma izni kazanmasın diyorlar. Burası çok önemli. Çok ilginç ve çok yeni bir uygulama. 18 yaşına dolduran çocuk da aynı yetişkin anne gibi aynı sisteme tabi olsun. Çünkü artık o yetişkin. Yoksa ülkeye katkılarını bakalım. İşte bu suitability yani uygunluk, işte efendim entegrasyon ya da finansal katkı diye o maddelerle ilgili puana tabi tutalım. O da öyle alsın.
Yani eğer yoksa o da daha sonra alsın. 5 yılda babası, 3 yılda babası alıyorsa çocuk ve 3 yılda babası alıyor diyelim, hak ediyor. Gelir çok yüksek. 3 yılda 127 bin pound'u, 130 bin pound'u geçen bir gelir elde etmiş. Babaya 3 yılda verecekler ama anneyle çocuğa da 3 yılda vermeyecekler. Onlar da hak ediyor mu diye bakacaklar. Aynı sistemi onlar da uygulamak istiyorlar. Bu da çok yeni bir uygulama olacak. Diğer taraftan ilginç bir şekilde bazı kategorileri koruma altına almışlar. Ve diyorlar ki British National Overseas dedikleri bir kategori var. BNO diye. Yani deniz aşırı İngiliz vatandaşları. Yani ülke dışında yaşayan İngiliz vatandaşları diye de İngiliz tebaası diye düşünürler. Özellikle bu Hong Kong'daki vatandaşlara uyguladıkları vize kategorisi ki onlara 5 yıldır süresi ikamet, ama bunları kendileri ve aile üyeleriyle ilgili bu kategoriyi ülke dışında yaşayan İngiliz tebaası diye söyleyelim. BNO kategorisi altındakiler yine 5 yılı koruyorlar. Bunu tartışmaya açmadılar. Yine Birleşik Krallık vatandaşı yani British olan kişilerin eşleri, ebeveynleri yani anne babaları kendilerine bağlı olarak getirmek istedikleri ya da getirecekleri ya da getirdikleri veya da çocukları 5 yıl kuralıyla korunuyor. Yani bunlar da bahsettiğimiz kriterlere bakılmayacak. İngiltere'deki İngiliz vatandaşı eş olursa, ama eş eğer İngiliz vatandaşı değil, süresiz ikamet sahibi ise veyahut da halen devam eden bir vizesi varsa bunlarda 5 yıl kuralı olmayacak. Ama British vatandaşları eşlerini getiriyorlarsa, eş, çocuk veya ebeveynleri, anne ya da babaları gibi ebeveynlerini getiriyorlarsa İngiltere'ye aile birleşimiyle bunlarda 5 yıl kuralını koruyorlar. Diğer korudukları konu ise global yetenek vizesi, global talent vize dediğimiz global yetenek vizesinde süre 3 yıldır. Dolayısıyla o 3 yıl yine koruyorlar. 3 yılda da 5 yıldır bu arada, pardon. Global yetenek 3 yıl. Global yetenek adayı, talent promise. Exceptional talent ve talent promise dedikleri 2 kategori vardır. Global yetenek vizesi altında. Eğer global talent ise 3 yıl, talent promise zaten 5 yıl. Bunları da koruyorlar, değiştirmiyorlar. Artı inovatif kurucu vizesi dediğimiz bir oturma izni şekli var. Ona Innovative Founder vize dedikleri inovatif kurucu vizesinin de yine 3 yıl ve 5 yıl olan kuralını yine aynı şekilde koruyorlar. Diğer taraftan majestelerinin askeri kuvvetleri yani HM Armed Forces personelleriyle ilgili koşulları da yine aynı şekilde koruyorlar. Onları değiştirmeyecekler. Yani bu bahsettiğimiz hak ediş, liyakat sistemi içerisinde ne almıyorlar, dışında tutuyorlar. Ancak global yetenek ve inovatif kurucu vizelerinde eş ve çocukların, bağımlı eş ve çocukların, sonra gelen ya da beraber gelmiş olan bağımlı eş ve çocukların 3 yıl yerine 5 yılda, buraya dikkat, global yetenek vizesinde 3 yılda yetenekli olan kişiye 3 yıl diye onay verilmişse, endorsement deniyor, teknik kurumdan gelen onay yazısı 3 yıl için verilmişse, beraberine gelen aile üyeleri, eş ve çocuklara 3 yıl değil 5 yıl yapalım diyorlar. Bu da yeni bir öneri. Ve inovatif kurucu vizesi, Innovative Founder vizede de yine aynı şeyi uygulamak istiyorlar. Eş ve çocuklara beraber 3 yıl vermeyelim. 3 yıl hak ederse o kişi inovatif kurucu vizesinde sahip kişi 3 yıl içerisinde ilgili kriterleri sağlamışsa, 3 yılda süresiz ikamete hak etmişse, ki bunu kanunu değiştirmediler ama eş ve çocuklar için değiştirelim, onları liyakat sistemine sokalım ya da 5 yıla onları yapalım diye bir öneri getirdiler. Bir başka nokta, ilginç bir nokta, lisans düzeyi üzeri ve altında mezunlar için kalifeli göçmen işçi ya da sağlık ve bakım hizmetleri işçisi kategorilerinde, ki bunlar birbiriyle hemen hemen aynı kategoriler. Bunlarda üniversite lisans üstün değil de lisans altı, yani ön lisans dediğimiz 2 yıllık lise veyahut da ortaokul vesaire mezunları, eğer meslekler listesinde mevcutsa bunların mesleği ve buna uygunlarsa, bunların hak ediş sürelerini, süresiz ikamet sürelerini 10 yıl yerine 15 yıl uzatalım diyor. 5 yıl cezalandırma yapıyorlar. Neden? Üniversite lisanstan daha düşük diploması varsa. Bu da yeni bir uygulama, yeni bir öneri geldi. Bir de herkesin çok merak ettiği artık
kısma gelelim. Ankara Anlaşması ve Avrupa Birliği Brexit sonrası vizesi olan Avrupa Birliği vatandaşları vizesi EUSS dedikleri European Union Settlement Scheme Visa hakkındaki hukuki durum. Şimdi EUSS yani Avrupa Birliği Brexit ile ilgili anlaşma maddelerinden dolayı başlarının ağrıyacağını bildikleri için EUSS vizesini yani Avrupa Birliği vatandaşlarının pre-settlement 5 yıllık ya da daha da uzatabilir kişiler kalabilirler. 5 yıl artı devam edebilirler. 5 yıl sonunda süresiz ikamet haklarını aynen korudular. Burası çok önemli. Yalnız bizim çok bu gruplarda tartıştığı, birçok bu işin uzmanı, avukat ya da barrister dediğimiz duruşma avukatlarının görüş bildirdiği konu Ankara Anlaşması statüsünde gerek işveren, iş insanı gerek işçi kategorisine gelecek olan kişilerin, gelmiş olan kişilerin ki bu kapatılmış bir kategoridir. Aynı EUSS yani Avrupa Birliği vatandaşları Brexit'ten sonraki geçici 5 yıllık vize gibi ya da settlement vizesi gibi kapatılmış bir kategori. EUSS pre-settlement yani 5 yıl kategorisi içerisinde olanları hakları korundu aynı şekilde. 5 yıl sonra onların indefinite gidecekler Avrupa vatandaşları. Ama ECAA yani Ankara Anlaşması diye söylediğimiz European Community Association Agreement for Turkey dedikleri kategori Avrupa Birliği'nden dolayı gelen bir kategoridir. Bir kategoridir. Hala devam eden vizesi 5 yıl sonunda indefinite başvuracak hatta belki yarın, öbür gün, 1 ay, 3 ay, 5 ay, 1 yıl sonra başvuracak olan ya da 2 yıl, 3 yıl sonra başvuracak olan arkadaşların durumları muğlak bırakılmış. Bizim uzun süredir takip ediyoruz işte Mart ayından beri MAC Migrant Advisory Committee'den gelen rapor ki bu Mart ayları gibi çıktı. O rapor üzerine hükümetin Mayıs ayları gibi white paper diye açıkladığı, o rapora dayandırdığı, o rapordaki advisory committee'nin yani göçmenlik hukuki görüş bildiren kurumu ki kendileri oluşturdular bunları. Geçen sene 2024 bu hükümet başa geldiğinde Eylül ayı gibi yanılmıyorsam bu kurumu oluşturup bunlara yetki verdiler. Bütün sistemlerini açtı Home Office ve dedi ki bize bütün vize kategorileri için önerilerde bulun. Gerek vize ücretleri, gerek vize ile ilgili istatistiksel veriler, gerek şu anki durumdaki sonuçlar ve gerek çözüm önerilerinizi bize bildirin dediler. MAC bu raporların ilk raporunu açıkladı. Mart ayı gibi 2025. 9 ay süre vermişti zaten hükümet onlara. Arkasından hükümet de bu bilgiler ışığında, bu rapor ışığında ki yanılmıyorsam 200 küsur sayfa bir rapordu. O raporun içerisinden uygun gördüklerini, uygulanabilir gördüklerini, hızla hareket etmek üzere özellikle ilticacılar, bu botla gelen ilticacılar ve vize üzerinden özellikle işçi vizesi ve sağlık işçileri vizesi kategorileri üzerinden gelen oldukça çok sayıda göçmenin sayısını azaltmak için bu önerileri uygulamaya başladılar. Ama o öneriler içerisinde, MAC'ın önerileri içerisinde turistik vize yani ziyaretçi vizesi dahil bütün kategorileri ele almıştı MAC. Ama Avrupa Birliği geçici işçileri, EUSS vizeleri ve Ankara Agreement için hiçbir açıklamada bulunmamıştı MAC. Hiçbir öneride bulunmamıştı. Çünkü kapanmış bir kategori. İkinci nokta, yine white paper dediğimiz hükümetin buna dayanarak, o rapora dayanarak yaptığı açıklamanın da içeriğinde kesinlikle Ankara Anlaşması'na değinilmiyordu. Hazırlıklı tablolar vesairelerde herhangi bir şekilde Ankara Anlaşması anlatılmıyordu. Şimdi bu son dokümanda kanun tasarısı önerisi dedikleri dokümanda da yine Ankara Anlaşması yok. Biz buradan ne anlamalıyız? Biz hukuki olarak şunu algılıyoruz. Arkadaşlarla yaptığımız inceleme, değerlendirme sonunda yine hukukçu arkadaşlarımızla da bunu değerlendirdik. Ankara Anlaşması kapanmış bir kategori olduğu için tıpkı Avrupa Birliği vizesi gibi kazanılmış hak korunmak zorunda. Dolayısıyla biz bu tasarımın içeriğinde yani kanunlaştığı zaman ki en erken 2026 Nisan ayı ya da Haziran veyahut da Eylül ayına kadar sarkacağını öngörüyoruz. Bu arada bunu da söyleyelim. Yasanın çıkması, yeni yasanın çıkması, olgunlaşması, revize edilmesi tartışmalar bittikten sonra Şubat ayında bu kanun revize edilmesi ve parlamentoya sunulması ve parlamentoda tartışıldıktan sonra onaylanması ki büyük ihtimal onaylanacak. Arkasından Avam Kamerası'na gitmesi, Lordlar Kamerası'na orada da onaylandıktan sonra kralın onayıyla birlikte yürürlüğe girmesi en erken Nisan ayı içerisinde olur. Daha erken olamaz. Ki bu da çok erken.
Biz Haziran gibi bekliyoruz, belki Ekim. Oralarda kanun ya da yönetmeliklere Ankara Anlaşması da eklenirse çok zayıf ihtimal görüyoruz. Eklenebilir. Ama buna karşı dava açılır. Ve kazanma şansı çok yüksek. Çünkü kamu yararı diye bir doktrin var. Kamu yararı kişilerin yararından daha önceliklidir. Güzel. Ama burada kapanmış bir kategoride kamu yararı artık yok. Çünkü yeni gelen başvurular söz konusu değil. Yani bir skilled worker gibi, bir global talent gibi, bir student visa gibi, bir family spouse visa gibi, yani dependent visa gibi devamlılığı olan bir kategori değil bu kategori. Dolayısıyla devamlılığı olmayan, artık kapanmış olan ve son adaylarının süresiz ikamet ve vatandaşlığa yürüdüğü bir kategoride biz sizi de 10 yıla gönderiyoruz, 20 yıla gönderiyoruz derlerse zaten kendi önerilerine uymuyor. Çünkü kişi 5 yıl tamamladı, süresiz ikamete başvuracak. Bir saniye, siz 127 bin pound'dan daha fazla gelir elde etmişsiniz. Size 3 yılda verelim. Geç kalmışız. Hemen başvurabilirsiniz mi diyecekler. Bu olmaz. Ankara Anlaşması'nı biz kategorinin dışında tutacağını düşünüyoruz. Yani metnin içerisinde Ankara Anlaşması'nı hakikaten öncelikli olarak uygulamayı düşünüyor olsalardı Ankara Anlaşması için ayrıca bir bölüm açmakta çekinmez, unutmazlardı. Burada ne unutma var ne çekinme var. Dolayısıyla burada Ankara Anlaşması bize göre Avrupa Birliği ile alakalı hukuk olduğu için de EU-SS vizeleri, yani Avrupa Birliği geçiş vizeleri, geçiş ikamet müsaadesi vizesi, pre-settlement'lar gibi Ankara Anlaşması'nda biz aynı şekilde uygulayacaklarını düşünüyoruz. Yani 5 yıl korunacak ve kişiler 5 yıl tamamlandığında süresiz ikamete başvuru yapabilecekler ederken. Dolayısıyla yeni sisteme bunu katacaklarını öngörmüyoruz. Ve eğer aksi yönde bir şey değil ki bunu biz %1 ihtimal görüyoruz katma ihtimallerini, ama böyle bir şey gerçekleşirse bir tane adayın yüksek mahkemeye, administrative court'a, judicial review dediğimiz kamunun bireylere karşı yaptığı kanun hataları, uygulama hataları ile ilgili mahkemede dava kazanılıp, yüksek mahkemedir bu ve içtihat oluşur ve bu hatadan dönmek zorunda bırakılır İçişleri Bakanlığı. Eğer öyle bir hata yaparlarsa, ki ben yapacaklarını çok öngörmüyorum. Arkadaşlarımızla birlikte bizim hukuki görüşümüz, düşüncemiz budur. Çünkü kamunun yararından çok bireyin yararı söz konusudur. Çünkü kişinin içerisinde bulunduğu kategori artık kapatılmış, devamı olmayan bir kategoridir. Dolayısıyla hakimlerin böyle bir durumda devam etmeyen bir kategoride, tıpkı Avrupa Birliği'nde çekindikleri ve içeriye almadıkları, sistemin içerisinde koymadıkları, dışarıda bıraktıkları, korudukları kategori olan Avrupa Birliği kategorisi gibi Ankara Anlaşması kategorisi de koruma altında olmak zorunda olacağını ve hakimlerin bu yönde karar vereceklerini biz öngörüyoruz. Dolayısıyla paniğe kapılmaya gerek olduğunu düşünmüyoruz. Sağduyuyla süreci biz takip ediyoruz. Sizlerin takip etmesini isteriz. Bütün o adaylarımıza söylüyorum bunu. Ve gelişmelere göre önümüzdeki yıl 12 Şubat'tan sonra gelişmelere göre hareket edeceğiz. Biz yine önümüzdeki sene Şubat öncesi de Şubat sonrası hükümetin Ankara Anlaşması ile ilgili de kararlarını kamuyla paylaşacağını ya da yeni oluşturacakları metin içerisinde bununla ilgili daha ayrıntılı, daha detaylı, daha anlaşılır bir kararı koyacaklarını, maddeyi koyacaklarını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu kritik öneri taslağı hakkındaki gelişmeler oldukça, yeni haberler geldikçe, yeni duyurular yapıldıkça İçişleri Bakanlığı'ndan ya da ilgili kurumlardan, hükümetten sizlerle bunları paylaşmaya ve böyle videolar çekerek sizleri aydınlatmaya çalışacağız. Eğer sorularınız olursa lütfen bizimle paylaşın. info@protectlawltd.co.uk e-mail adresimize ya da sosyal medya üzerinden paylaşımlarda, YouTube kanalımıza yorumlarınızı yazabilirsiniz. Çok memnun oluruz. Ayrıca bu videomuzun ve ilerideki paylaşımlarımızın çok daha fazla kişiye ulaşabilmesi için, vatandaşımıza ulaşabilmesi için üyesi olduğunuz WhatsApp gruplarına, Facebook gruplarına, Instagram gruplarına ya da diğer sosyal medya gruplarına, diğer vatandaşlarımızın kurduğu, özellikle ayalarla ilgili kurulan bir takım WhatsApp grupları, Telegram grupları, Instagram grupları, Facebook grupları görüyoruz. Ve paylaşırsanız kanalımızı ve bu linki, videomuzu çok memnun oluruz. Sevgi ve selamlarımızı size iletiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Aynı zamanda biraz acemisi olabiliriz bu video çekim işlerinin. Bunun için de sizden şimdiden özür diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.